Demek Kobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir tasarımla karşınızdayım. Çok işe yarar bir tasarım yaptığımı da düşünüyorum arkadaşlar. Çok şık oldu ve çok kullanışlı gözlük kabı yaptım arkadaşlar. İsterseniz böyle numaralı isterseniz güneş gözlüğünüzü koyabilirsiniz. Bakın şu şekilde. İsterseniz de arkadaşlar bakın gayet muntazam görünüyor. İsterseniz de numaralı gözlüğünüzü koyabilirsiniz. Telefon kabı olarak da kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Gayet muntazam. Bakın. Malzeme olarak 4 numara tığ kullandım. Ve katanya iplerle öreceğim. Bugün bu renklerle çalışacağız. Daha önce ben bunu bu renkle örmüştüm. Çok da güzel olmuştu. Bu renginde ve bunların da hepsinin renk kodlarını videoya tıkladığınızda açıklama kısmında aşağıda orada belirteceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Alize Cotton Gold ya da Nako Cotton Luxe ile de örebilirsiniz. Ama benim tavsiyem Catania olacaktır arkadaşlar. 13 zincir çekiyoruz. İkinci zincirden itibaren 12 sık iğne örelim. Bir zincir. Şu ipi birazcık alttan yürüttükten sonra keseceğim. Şimdi bir zincir çektim. Arka loop'tan 12 tane sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar ve her dönüşte bir zincir çekip arka loop'tan 12 sık iğne örüyorum. İki sıra oldu. Yine bir zincir arka loop'tan yine 12 tane sık iğne örüyorum. 42 sıra olana kadar bu şekilde örelim. 42 sıra 12 sık iğne ördüm. Sayarken bakın buradaki başlangıç yerine arasındaki ördüğümüz sırayı sarıyoruz. Bir böyle uzun çubukları ve arasındakini bir bakın böyle 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde sayıyoruz arkadaşlar. Aradakileri saymayı unutmuyoruz. Şimdi bakın buradan bakın aralara batarak 40 tane sık iğne öreceğim. Batacağımız yerler zaten görünüyor arkadaşlar. Bakın boşluklar var. Buralara batıyorum. Aşağıya kadar, buraya kadar 40 tane sık iğne örelim. 2 tane ördüm şimdi. Kırk tane sık iğne ördüm. Arkadaşlar aralara ikişer tane bakın boşluk olan yerlere batıyorum. Şimdi buradaki zincirin kalan kısmını tamamlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ve 12. Şimdi 12 tane sık iğne ördüm. Şimdi bu taraftaki boşluklara batacağım arkadaşlar. Bakın boşluklar zaten görünüyor. Bir bu direğin tepesindeki boşluk, bir arası. Direğin tepesindeki boşluk, bakın bir aradaki boşluk. Şimdi bakın direğin tepesindekine battım. Arasındakine batıyorum. 2 tane ördüm. Bakın 2 tane. Şimdi aşağı inerken sayıyoruz. Aşağı inerken sayıyoruz. Birinci direğin başına önce bir batıyoruz. Sonra aradakine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve bir de burası var. Bakın aradaki yere 41. 41 tane sık iğne oldu. Buradan aşağı inerken saymamızla birlikte aşağı inerken 41. Şimdi arkadaşlar burasıyla, yani bu başlangıç yeriyle, bakın burası 42 oluyor. Buraya işaretimizi koyalım. Görüldüğü gibi bakın arkadaşlar aralara çok rahat bir şekilde batılıyor. Direğin tepesi ve arası, direğin tepesi ve arası bu şekilde örüyoruz. Burada da her iki boşluğa bakın, buradaki bakın aradaki iki tane boşluklara örüyoruz. Bunun arkasını böyle ters çevirdiğiniz zaman arkadaşlar burada da aynı işlem olmuş oluyor. Bakın bir direğin tepesine batmış oluyoruz, bir araya batmış oluyoruz. Şimdi model oluşturacağız. Şimdi bakın bu battığımız yeri saymayalım. Modeli sağlam kuralım ve düzgün bir şekilde modelimiz oluşsun arkadaşlar. Şimdi bakın battığımız yeri saymıyoruz. Orada artık o sık iğne kullanılmış. Tığın başına ipimi doluyorum. Trabzan öreceğim. DC öreceğim yani. Bakın ilk sık iğneden sayıyorum. Bakın 1, 2 tane atlıyorum ve trabzan model oluşturuyorum. Yalnız bu model oluştururken bakın aynı yere 5 kez DC örüyorum. Aynı deliğe. 3, 4, 5. Modelimi oluşturdum. Bakın. Şimdi tığın başına ipi dolamıyorum. Buraya dikkat ediyoruz. 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne artık modeli yerleştiriyorum. Bakın. Şimdi modeli yerleştirdim. Şimdi tekrar modeli oluşturuyorum. Model oluştururken tığın başına ipimizi doluyoruz. 3.'ye batıyorum. Yine arada 2 tane sık iğne kalacak şekilde modelimizi kuruyoruz. Aynı yere yine 5 kez DC yapıyorum. Şimdi modelimi yerleştiriyorum. Bakın yerleştirirken 1, 2, 3, üçüncüye batıyorum. Hep arkadaşlar dikkat etmemiz gereken arada 2 tane sık iğne kalacak ve üçüncüsüne modelimizi yerleştiriyoruz. Sık iğne ile yerleştiriyoruz. Şimdi bakın tığın başına doluyorum. 1, 2, üçüncüye yine batıyorum. Arada yine 2 tane boşluk kaldı. Çok dikkatli bir şekilde modelimi kuruyorum ve ondan sonra çok düzenli bir şekilde, seri bir şekilde örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Burada önemli olan modeli düzgün bir şekilde kurmak. Şimdi 3 tane trabzan yaptım ve 4'üncüyü yaptım. Şimdi 5.'yi bakın 5. yaptım. Hep aynı yere trabzanlarımı 5 kez yapıyorum. 1, 2, üçüncüsüne artık sık iğne ile bağlanıyorum. Bakın. Şimdi 1, 2, 3. Burada dikkat etmemiz gereken aralarda 2 tane sık iğne kalacak şekilde modeli kuruyoruz. Üçüncüsüne kuruyoruz. 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne bu şekilde bir tane daha yapıyorum.
Üçüncüye modelimi yerleştirdim. Bakın tekrar model oluşturmak için tığın başına ipimi doluyorum. Üçüncüye model oluşturuyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne, 2 tane atlıyorum ve üçüncüye modelimi kuruyorum. Bu şekilde işaretin olduğu yere kadar modelimizi yerleştirelim. Modelimi kurdum ve işaretin olduğu yere geldim. Bakın işaretin olduğu yere geldiğimde 1, 2, 3 tane işaret olduğu yerle birlikte 3 tane sık iğnem kalmış olacak arkadaşlar. Buraya kadar bu şekilde geldiyseniz temeli doğru atmışsınız demektir. Şimdi tekrar bakın tığın başına ipimi doluyorum ve 1, 2 tane bakın 1, 2 tane sık iğne atlıyorum. Yine aynı devam ediyorum. Modelimi nasıl kurmuşsam burayı da aynı şekilde ve işaretimi artık kaldırıyorum. Artık gerek yok. Şimdi bakın burayı da modelimi kuruyorum. Yine aynı yere DC yapıyorum. Trabzan yani 5 kez. Evet, artık bundan sonra çok düzenli bir şekilde örmeye devam edeceğim. Çok seri bir şekilde örmeye devam edeceğim. Şimdi bakın modelimi oluşturdum. Yine aynı şekilde 3 tane sık iğne sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüsüne yine bakın modelimi yerleştiriyorum. Sık iğne ile yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar ne kadar model yapmışız sayalım. 1, 2 şu başlangıç yerinle birlikte bakın şuradan başlamıştık model oluşturmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane model yapmışız bakın. 18 tane model. Şimdi devam ediyorum. Tekrar tığın başına doluyorum. Yine 1, 2, 3. Bu üçüncüler hep aradaki yere gelmiş oluyor, denk gelmiş oluyor. Şimdi bakın yine aynı şekilde modelimi örmeye devam ediyorum. Yine aynı yere 5 tane DC yaparak bu şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3. Yine bakın modelimi sık iğne ile bağlıyorum hep. Ve tığın başına dolarken model oluşturuyorum. 1, 2, 3. Bakın bu aradaki yine boşluğa denk geliyor. Yine aralarda hep 2 tane sık iğne kalmış olacak. Bir, iki, üç, dört, 5 tane. 5 tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3. Yine aynı şekilde bakın modelimiz çok güzel bir şekilde çıkıyor.
Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şimdi bakın burada 3 sıra yani şöyle çapraz sayarsak arkadaşlar 1 2 3 sıra yeşil ördüm. Sonra renk değiştirdim. Şimdi bakın burada da biraz ipimiz açık renk, saman sarısı bir sarı. Bakın 1 2 sıra, şuraya kadar 2 sıra örmüşüm. Sıra sonuna kadar arkadaşlar 2 sıra, sonra devam ediyoruz. Hep aynı şekilde işaret ipi falan yok. Devam ediyoruz. 1 2, şimdi 2 sıra örmüşüm. Bir sıra daha örüyoruz. Yani toplamda 3 sıra olacak. 3 sıradan sonra renk değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 sıra ördükten sonra renk değiştiriyorum. Hep üçer sıra ördükten sonra renk değiştiriyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 3 tane 3 sıra ördüm ve modelimizi görüldüğü gibi bakın. Şimdi bakın başlangıç bitiş yeri de burasıydı. Bu köşeydi. Burayı da bakın 1 2 3 tane 3 sıra olduktan sonra şimdi artık modelimi rengi değiştirebilirim. 1 2 3 bakın 3 sıra, her tarafı 3 sıra olacak. Şimdi burada renk değiştiriyorum. Yine modelimi bağlıyorum. Bakın bağlarken burada renk değiştiriyorum. Sıkıca burayı ipimi bağlayalım. Evet. Şimdi şu ipi de biraz alttan yürütelim, turuncuyu. Veya kalsın orada arkadaşlar. Şimdi sıkıca bağlamıştık zaten. Şimdi modelimizi yine kuruyoruz. Yine aynı şekilde aralarda 2 tane sık iğne kalacak şekilde modelimizi kuruyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Yine aynı şekilde. Modeli kurarken tığın başına ipimizi doluyoruz. Bir, iki, üç, üçüncüye batıyorum. Bu şekilde modelimizi yine aynı sıra sonuna kadar örelim böyle. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Yine aynı şekilde bakın 2 tane sık iğne sayıyorum. 1 2 üçüncüye
batıyorum. Modelimi oluşturuyorum. Yine 5 tane trabzan örüyorum. Yani DC. Yine aynı şekilde 1 2 3 bu şekilde örmeye devam ediyorum. 3 sıra olana kadar. Sonra tekrar renk değiştireceğim. Şimdi 3 sıra ördükten sonra renk değiştiriyoruz. Bakın her sıramız 3 sıra şeklinde olacak. 1 2 3. Bitiş yeri de 1 2 3. Şimdi buraya geldim. Renk değiştiriyorum. Yine bu modelimi buraya bağlarken renk değiştiriyorum. 2 tane sayıyorum. Yine daha önce bahsettiğim gibi ve alttaki ipi koparmadan da renk değiştirebiliriz. Bakın daha önce bağlamıştık. İpi birazcık serbest bırakalım. Çok sıkmadan. Modelimi kuruyorum ve tekrar üst sıra yapıyorum. Bitiş yerine gelince tekrar nasıl orada bir işlem yapacağız onu göstereceğim size. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi üst sıra sarı örelim. Sonra görüşelim. Şimdi üst sıra sarı ördüm. Artık burada ipimi koparacağım. İpimi koparmadan bakın burada 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. Bu sonuncuda, yani son sıranın sonuncusunda 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 yine karşıyla birleştiriyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi ipimi koparacağım. Şimdi biten kısım içte kalacak. Biz arka taraftan şimdi kapak kısmını oluşturacağız. Renk değiştiriyoruz. Şöyle tutuyoruz. Bakın. Şuradaki sık iğnenin tam tepesinden bakın. 1 2 3 üçüncü yerden ipimi takıyorum. Bir zincir, 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere battım. Şimdi tekrar burada model oluşturacağım. İpimi doluyorum. Şu ipi de biraz alttan yürütüyorum. Yine 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi yine 3 tane sayıp üçüncüye batıyorum. Aynı şekilde artık modelimizi
nasıl oluşturacağımızı biliyoruz. Şimdi buraya kadar öreceğiz arkadaşlar. Buraya kadar modelimizi kuralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradan başlamıştık. Bakın 8 tane model oluşturdum kapak kısmında. Şimdi 5 tane trabzan yapıyorduk. Burada sonuncusunu yarım trabzan yapıp bir zincirle burayı tamamlıyoruz. Yani HDC yapıyoruz ve bir zincir, biraz ipimizi azıcık uzun koparıyoruz. Bu ipleri nasıl düzgün bir şekilde kaybedeceğiz, yerleştireceğiz. Sonra bu ipleri düzgün bir şekilde kaybedeceğiz arkadaşlar. Hiç belli bile olmayacak. Şimdi yine modeli sağ taraftan, hep sağ taraftan başlıyoruz. Buradan modeli oluşturacağım şimdi. İki tane zincir çektim. Şu ipimi biraz alttan yürütüyorum. Yine 5 tane trabzan örüyorum. Yani DC. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, 1, 2, 3, yine üçüncüye bağladım. Tekrar modeli oluşturuyorum. Bu şekilde buraya kadar örelim.
Bu ipi yine kendime doğru çekiyorum. Buradaki boşluğa bakın. Buradaki boşluğa batarak DC yapıyorum. 5 tane. Yani 4 tane yapıp 5.'sini HDC yapıyoruz. HDC ile bitirdim yarım trabzanla bakın. Bu köşeler böyle. Şimdi artık son sırasındayım. Burada ilik açıyoruz ve artık bundan sonra bitiriyoruz. Şu ipleri nasıl yok edeceğiz onu göstereceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın bununla 5 olacak. Şimdi burada bakın tam ortası burası oluyor. Burada ilik açacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane modelden sonra şimdi ilik açmayı göstereceğim. Önce 3 tane trabzan yapıyoruz. HDC. Sonra 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sonra başına tığ doluyorum. Aynı yere 2 tane DC yapıyorum. Yani yarım trabzan. Bakın eli açmış oldum. Yine 3 tane sayıyorum ve üçüncüye batıyorum. Sonra devam ediyorum yine. Bir zincirle bitiriyorum. Kapak kısmımız tamam. Şu şekilde. Şimdi bu ipleri nasıl yok edeceğiz onu göstereceğim. Düzgün bir şekilde.
Şimdi bakın, kapağı tersi bize bakacak şekilde tutuyoruz. Şurası düzü. Tersi bize bakıyor. Bakın. Şimdi bunları içeriden gizleyeceğiz bu ipi. Şimdi düğme yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne örüyorum. Şu alttaki sarı ipi biraz alttan yürütüp keseceğim. Şimdi 8 tane 2 sıra 8 sık iğne örüyoruz. İki sıra örelim. Şimdi içerisine böyle küçük bir boncuk yerleştiriyorum. Serpil cisim de olabilir. Boncuğu yerleştirdim. Şimdi ağzını kapatacağım. İpin tek katından bir tane ördüm. İkincisini örmüyorum, atlıyorum. Bir tane örüyorum. İkincisini örmüyorum. Bakın böyle atlıyorum. Şimdi dikelim. Şöyle kapatınca orantılıyoruz. Tam şu kısma denk geliyor, bakın. Şurası. Yani 1, 2, 3, dördüncüye denk geliyor. Dördüncünün böyle tam tepe kısmında buraya düğmemizi dikelim. Önce arkadan böyle bir sabitleyelim. Sonra aynı yerden çıkıp normal düğme diker gibi, önemli olan düzgün bir şekilde dikmek. Tekrar arkadan sabitleyelim. Aynı yerden çıkıyorum.
doladım. Tersinden de arkadaşlar, şu tersinden bir ütü vurursak, çok sıcak olmayacak şekilde ütümüzü vurursak daha da muntazam olacaktır kapak kısmı. Şu şekilde. Bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenir ve yorum yaparsınız. Fikirleriniz benim için çok önemli. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.